Sizlere Barış Baktaş'ın eğitim hayatı, projeleri, ailesi hakkında bilgi, özel hayatında kıskanç biri mi, kendisine yapılan hangi hataları affetmez ve aşk hayatı hakkında bilgi vereceğim. Barış Baktaş anlattı. Aslına bakarsanız en iyi işlerimi pandemi sürecinde yaptım. Dolu dolu ve güzel bir süreç geçti. Güzel işlere imza attık. Güzel dostlar, güzel insanlar tanıdım. Tam anlamıyla mesleğe adım attığım esas yılım 2020 oldu. Çıkan virüsten tüm dünya fazlasıyla etkilendi. Ne acı ki çoğu sektörde insanlar da kötü duruma düştü. Ama bu dönem Öldüm adlı tekli çalışmamı dinleyiciye sundum. Tamamen kendi imkanlarımla yaptığım bir işti. O dönemde memleketim Batman'daydım ve klibi köyümde yeğenlerimle çektim. Ama ilk işin günahı olmaz. Hiç yapmamaktan fazlasını yapmış olmak bile güzel bir şey diye düşünüyorum. Daha sonra benim için en değerli proje olan Ceberruh adlı korku sinema filminde başrolde Koray karakterini canlandırdım. Bir süre sonra da İran yapımı Farsça, Aşk Eko'da Türkçe Tanrı'nın gözyaşları anlamına gelen yabancı bir sinema filminde başrolde Burak karakterine hayat verdim. Tek sıkıntımız dil farkıydı, o yüzden genelde karşımdaki oyunculardan oyun almadan oynadım. Bu da beni biraz zorladı açıkçası ama güzel bir deneyim oldu. İranlı kardeşlerimizle aile gibi olduk ve nihayetinde o zorlu süreç bir şekilde bitti. Güzel bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Bu projeden sonra da TRT1'in Savaşın Efsaneleri projesinde yine başrolde Kral 5. Harry karakterine hayat verdim. Bu da benim için çok güzel bir projeydi. Daha sonra da Tutunamıyorum adlı single'ı çıkardım. Alp Keskin arkadaşımla. Dediğim gibi pandemi dönemi benim için güzel işlere adım attığım bir dönem oldu. Kendim hakkında bilgi verecek olursam ben 2. ayın 12'si 1997 tarihinde Batman'da dünyaya geldim. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi orada okudum. Ailenin en büyük çocuğuyum. Biz 5 kardeşiz. 2 erkek, 2 de kız kardeşim var. Babam tüccar, annem ev hanımı. Küçüklüğümden beri babamla beraber ticaretin içindeyim ve üniversite okumak için 2015'te İstanbul'a geldim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim bölümünden mezun oldum. Gezmeyi, at binmeyi, şarkı sözü yazmayı ve bestelemeyi çok severim. Genel anlamda oyunculuğa katkıda bulunabilmek için donanımsal eğitimler almaya çalışıyorum. Örneğin kamera önü dövüş eğitimleri, kılıç kullanma, at biniciliği, dans etme gibi mesleğime katkıda olacak faaliyetlerle ilgileniyorum. Oyunculuğa da şans eseri yanlış bir anlamadan dolayı başladım. Şöyle ki ben üniversite 1. sınıftayken bir dönem bir iş ajansıyla çalışıyordum ve fuarlara, kongrelere gidiyordum. 1. sınıf bittiğinde bir gün kuzenimle otururken bir yerde çalışıyor musun diye sorunca ben de evet bir ajansla çalışıyorum dedim. Ve o oyunculuk ajansı olarak anladı. Öyle bir muhabbet açılınca gidip benim adıma bir oyunculuk ajansına başvurdu. Ama ben hiçbir şekilde oyunculuk düşünmüyordum. Aksine hiç benlik olmadığını düşünüyordum. Can sıkıntısından patladığım bir gün yarın ne yapsam diye düşünürken ajanstan bir reklam çekimi için aradılar. Ben de günüm geçsin diye vakit öldürmek için sete gittim. Ve kışın ortasındayız. Aşırı soğuk bir gün. Dış çekim yapılıyor. Birçok arkadaş şikayetçiydi bu durumdan. Ama benim ise tek söylediğim şey benim üniversitede bir yılım çöp oldu. Keşke daha önce başlasaydım bu işe. Oldu. Ama yine de peşin karar vermedim. Birkaç işe daha gittim. Ve evet dedim, bu iş benim işim. Ve ben başka bir iş yaparsam bu kadar mutlu olamam. Ve o günden beri kendimi bu sektörün, bu mesleğin içinde buldum. Onunla yaşamaya başladım. Ardından eğitim almaya başladım. Öğrendikçe eksiklerimi gördüm. Bilgi yükledikçe aslında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Ve daha fazla üstüne düştüm. Birçok şahıstan da eğitim aldım. Sonrasında farklı farklı metotları öğrendim. Hala da öğrenmeye ve eğitimime devam ediyorum. Çünkü bu işin bir sınırı yok. Oyunculuk öğrenmekle bitmiyor. Ve evet, ben oldum diye bir şey yok. Bu mümkün değil.
Aslında en güzel yanı da bu bence, çünkü mesleğinizi yaparken bir yandan kendinizi her türlü dalda geliştiriyorsunuz. Aynı anda insani olarak da birçok şey öğrenmiş oluyorsunuz. Birçok anlamda tecrübe ve bilgi sahibi oluyorsunuz. Ben birkaç sene önce Malazgirt 1071 filminde yan kasta peçenek komutanı rolünde oynadım. Ve orası için kılıç kullanmayı ve at binmeyi bilmem gerekiyordu. Çok hızlı bir eğitim aldım. Film çekim sürecinde de kendimi iyice geliştirdim ama işin şu yanı var. Ben özellikle at binmeyi aşırı sevdim. Ve dönem projelerine ait silahların çoğunu kullanabiliyorum artık. Elim çok yatkın ve ben zor işleri severim. Ama beni döneme iten en büyük sebep ise karakterlerin genelde gerçek olması. Atalarımıza can vermek ve başka bir tarihi canlandırmak, yaşamak çok güzel bir duygu. Tabii ki dönem projelerinde yer almak istiyorum ama tüm projeleri eşit değer veriyorum. Benim için projeyi değerli kılan şey manevi yönüdür. Bana Netflix dizi teklifi de geldi ama kabul etmedim. Bunun sebebi biraz özel aslında. Hiçbir şekilde Netflix ya da gelen dizi projelerine karşı bir durum yok. Aksine dizinin yapımcısı ve yönetmenleriyle çok iyi abi kardeş olduk. Projenin gizliliğinden dolayı şu an projenin ve kendilerinin isimlerini veremiyorum ama inşallah başka bir projede beraber çalışacağız. Tamamen kendi özel sebeplerimden dolayı ve bu sebeplerin yarattığı yoğunluktan maalesef üzülerek reddetmek zorunda kaldım. Benim asıl mesleğim oyunculuk ama şarkı işlerini de sadece bir hobi olarak görmüyorum. Artık ciddi emekler vermeye başladım. Son zamanlarda birçok sözü, bestesi bana ait şarkı hazırladım ve hazırlamaya devam ediyorum. Hepsi sırasını bekliyor. Ama öncesinde ses ve müzik eğitimleri almam lazım. Onun için de şu an yoğunlaşmaya başladım. Şimdiye kadar Tutunamıyorum şarkısı dahil işlerimi sıfır bir şekilde eğitimsiz halimle yaptım. Ama işime saygı duyan bir insanım. Yani yaptığım iş iyi olmalı. Onu hobi olarak görsem bile. Keza görmüyorum. O yüzden bir sonraki şarkı işleri için eğitimlerimi tamamlamadan başka bir şarkı işi yapmayı düşünmüyorum. Ben otokontrollü biriyim. Tabii ki hatalar yapılır ama tek amacım büyük hata yapmamak ve ne yapıyorsam yapayım düzgün yapmak. İnce ince düşünürüm, detaycıyımdır. Hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Ama hata yaparsam da dünyanın sonu gelmez benim için. Hemen düzeltmeye ve ondan ders çıkarmaya çalışırım aslında. Barış Baktaş hangi yanlışı affetmez? Ben ismimin hakkını veren bir insan olduğumu düşünüyorum. Elimden geldikçe barışçıl ve yapıcı olmaya çalışıyorum. Sadece iyi niyetim suistimal edilmesin yeterli. Ve affedemeyeceğim şey ihanettir. Asla geri dönüşü olmaz. Ve affı da olmaz. Bana ihanet etme ama çok yanlışında olsa ben seni affederim bir şekilde. Dediğim gibi yapıcıyımdır ama ihanetin hiçbir türlüsünü asla affetmem. Barış özel hayatında kıskanç biri mi? Evet, kıskancımdır. Ama asla hayatımdaki kişiyi kısıtlamam ya da ezmem, engellemem. Bendeki kıskançlık aslında sakınmak. Ben sevdiklerime çok düşkünümdür. Bazen yaptığım şeyler aşırı kıskançlık gibi durabilir. Ama aslında düşkünlükten ve kıyamamaktan, sakınmaktan. Ve genel anlamda da romantik olduğumu düşünüyorum. Şiir yazarım, şarkılar yazarım, söylerim, sürprizler yaparım vesaire. Benim için özel günler özeldir. Ama özel günler dışında yapılan şeyler daha özeldir. Ben sevdiğimi her zaman özel hissettirmeyi seven bir insanım. Çünkü o bana iyi geliyorsa onu benden daha iyi hissetmesi lazım. Barış Baktaş, Kanal 7 Kan Çiçeklerim dizisinde Dilan karakterini canlandıran Yağmur Yüksel'in karşısında Baran karakterine hayat veriyor ve dizi oldukça büyük ilgi görüyor. Peki Barış Baktaş gerçekten evli mi? Evet, Barış Baktaş 2021 yılında Gülün Baktaş ile evlendi. Barış Baktaş ve yeni dizisi Kan Çiçeklerim'deki Baran karakteri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.